Whitehouse Survival'da ayı avında ittifaktaki herkesin en yüksek ödülleri alıp aynı zamanda kişisel hasar rekorlarınızı da tekrardan kıracağınızı söylesem bana inanır mıydınız? Üstelik etkinliğin son saniyesine kadar kimsenin boşta beklemediği, durmaksızın devam eden kusursuz bir ayı tuzağı maratonundan bahsediyorum. Bugün eyaletinizdeki muhtemelen kuralları değiştirecek ve ittifakınıza seviye atlatacak o şahane taktiği sizlere adım adım kuruyoruz. Çoğu oyuncunun imkansız sandığı ve ittifaktaki herkesle paylaşabileceğiniz ayı avı taktiği videosuyla sizlerleyim balım. Aslında temelde ayı avında olay bireysel şov yapmak, kendi rekorunuzu sadece kırmak değil. İttifakınızın toplum ödül havuzunu daha fazla çoğaltırsanız herkes fazlasıyla ödül alabilir ve ittifakınız gelişir. Bütün mekaniği hem kendi rekorlarımızı geliştirmek hem de ittifaktakileri geliştirmek üzerine kurarsak neler yapabiliriz? Bakın, taktiğin kısaca mantığı şu. Bu etkinlikte ayı asıl hasarı okçular vuruyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Piyade ve mızrakçıların hasarı komik denecek kadar azdır. Amacımız rally yani seferberlik sayısını artırmak ve herkesin bu rallilere girebilmesini sağlamak. Etkinliğin son saniyesine kadar çok fazla rally açmak ve güzel hasarlar vurmak istiyoruz. Bu yüzden asker zilimizde baştan aşağı bir değişiklik yapacağız. Hemen bunu kısaca sizin için özetliyorum. Öncelikle piyadeleri intikallerde yani gönderdiğimiz ordularda minimuma indirmeniz gerekiyor. Sadece bir adet piyade koyuyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Her intikalinizde kendi seferberliğinize dahil sadece bir tane piyade ekliyoruz. Mızrakçılara ise piyadelerden bir tık hallice ama bir okçu kadar değil. Eğer yeterli okçunuz yoksa şimdilik en fazla 10.000 mızrakçı. Yani bir piyade 10.000 mızrakçımız var. Okçu sayımız da toparlandığında onu yine düşüreceğiz. Şimdi asıl yıldızlarımız şu. Okçular. Elimizdeki toplam okçuyu sahip olduğumuz intikal kuyruğu sayısına böleceksiniz. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Yüksek yatırımlı oyuncular yani balinalar kendi açtığınız rallilerde yüksek hasar vurabildiğiniz için toplam okçu sayınızı kendi açtığınız rallide dahil 7'ye bölerek ordularınızı hazırlayın. Ki genellikle sizin nişancı konusunda herhangi bir sorunuz yok. Balinaların bol bol askeri var. Şimdi gelelim düşük yatırımlı yani free to play oyuncular ya da bunlar oyuna para harcamayan ya da az para harcayan grupta olan oyunculardan bahsediyoruz. Kendi rallinizi çok yüksek vuracağını varsayıyorum. Amacımız diğer güçlü rallilerden maksimum puanı koparmak. Bu yüzden toplam okçunuzu 6'ya, kendi açtığınız ralliye ise bir piyade, 10.000 mızrakçı ve tekrardan eşit seviyede okçu gönderin. Aslında 7'ye de bölebilirsiniz. Kendi intikalinizin yine böyle bir 250-200 milyon civarında vuruyorsa bunu da yapabilirsiniz. Bunu doğru yaparsanız şöyle bir şey göreceksiniz. Puanlarınız gerçekten artacak. Bakın, arkada ben ayı avını oynuyorum bu taktik ve 30 dakikasında tamamında biz sürekli ralliye katılıyoruz ve kuralımız basit. Buradaki kural ne? Kademeli rally yönetim. Herkes aynı anda rally açarsa kapasiteler boş kalır, hasarlar ziyan olur. Bunun yerine basit kurallardır. Etkinlik başlar başlamaz yani süre daha 30.00 iken önceden belirlenen ilk 10-12 kişi yani ilk sıradaki olan o dalgayı başlatacak insanlar rally açıyor. Daha sonra yani tam 1,5 dakika sonra 28.30'u gösterdiğinde henüz rally açmamış ikinci sıradaki ittifakınızdaki kişiler rally açmaya başlıyor. Üçüncü dalgada ise eğer bulunduğunuz hayattaki ittifakınız kalabalıksa ve 3. sıranızda varsa ayı avında onlar da 27.00'da rally oluşturuyor. Buradaki amacımız ne? İntikalleri böldüğümüzde hem değerli okçularımız boşta beklemeyecek hem de sürekli dönen bir seferberlik çarkına sahip olacağız. Son olarak yardımlaşma süresi. Yani unutmayın, bir üst ödül barajına ulaşamadığınız sürece fazladan kastığınız milyonlarca puanın hiçbir anlamı yok. Hedefiniz diyelim ki 2.4 milyar ya da 4.8 milyar hasar vurmak. O hedefe ulaştığınız anda diğer rallilere doğru kahramanları gönderip yani yüksek hasarlı ordu göndermek yerine bir piyade, bir mızrakçı ve bir okçu şeklinde katılın. Eğer rallide bir kahramanın buff'ı yani geçici güçlendirmesi nedir? Bu Jesse yoktur ya da Mia yok. Niye eklersem kendi ana rallisinde kullanmıyor, hasarı yükselebilir dediğiniz kahramanları ekleyin. Böylece diğer arkadaşlar da fazla puan alabilir. Tabii bunu yapmak zorunda değilsiniz. Son saniyesine kadar da yine mantıklı bir şekilde katılabilirsiniz. Ama bunu yaptığınızda taktik daha da verimli çalışacaktır. Şimdi Bengal'im öyle özetliyoruz. Hasar okçularda piyadeyi 1 yapıyoruz. Mızrakçıyı 10.000 yapıyoruz. O okçuları 7 intikale eşit bölüp dağıtıyoruz.
Kademeli ralli açıyoruz. Rallileri aynı anda değil 1,5 dakika arayla dalgalar halinde açıyoruz ki ordular boşa çıkmasın. Ve her seferinde merdiven sisteminde yukarıda hangi ralli varsa teker teker tüm intikallerimizin katılmasını sağlıyoruz. Kendi ödül barajını açtıktan sonra eğer istiyorsan büyük ordu yollamak yerine 1-1-1 taktiğine geçip ittifaktaki arkadaşların eğer bir kahraman yeteneğine sahip değilse onu kullanarak daha fazla puan almasına yardım edebiliyorsun. Tabii ki de bunu yaparken başta zorlanacaksınız. Özellikle ilk 1-2 seferinde ittifaktaki herkesin öğrenmesi yorucu olacak. Bunu anlatmanız ve sürekli kuralları hatırlatmanız gerekecek. Ama şunu fark edeceksiniz bir yerden sonra yaptığınızda skorlarınızın şu anda ekranda gördüğünüz gibi bizim son skorlarla birlikte işte 10, 9, 9, 9, 12 diye gideceğini ve hatta kendi daha önce yaptığınız ayılardan daha fazla verim alabileceğini göreceksiniz. Burada yapmamanız gereken veya dikkat etmeniz gereken şeylere gelirse çok düşük seferberlik hasarı vuran kişilerin ralli açmamasını sağlayın. Bu biraz zor olacak yönetici olsanız da. Örnek veriyorum bir kişi 10 milyon, 5 milyon vuruyorsa artık gen 5'teyseniz ya da gen 6 gibi. Bu insanların ralli açmak yerine katılımcı olmasını arttırmaya çalışın ki bütün ralliler de olsun. Bu taktiğin amacı şu. Herkes rahat rahat rallilere girebilsin ve rahat rahat puan alsın. Yani o 30, 40, 50 milyon açan rallilerin hepsinin hasarını toplayıp onları büyük bir kat sayısı yani büyük bir hasar sayısına dönüştürmek. Bu yüzden yapmanız gereken merdiven sistemi en üstten teker teker katıl. Oyuncularınız başta bunu yaparken sıra atlamak, daha fazla vuran rallilere katılmaya çalışacak falan ama buna bir ikna edin. En azından bir iki kere denediğinizde şunu fark edeceksiniz. Daha önce kıramadığınız o rallilere işte parmağımız ağrıyor biliyorsunuz saniyesinde giremiyorsunuz yer kalmıyor ya. Hem askerleri böldüğünüz için içeriye daha fazla insan alabileceksiniz sayıdan hem de daha yüksek hasarlar vuracaksınız. Bunu fark ettikten sonra insanlar şey diyor aslında bu şekilde oynamak gerçekten eğlenceliymiş. Bir de normalde biz bunu dediğiniz şekilde oynasaydık bu taktik yerine son 5 dakikamızda neredeyse olan rallilere katılıp bekleyerek geçiyoruz. Ama bu bir bildiğin at yarışı ya da maraton gibi olduğu için burada biraz daha şeyi fark ediyorsunuz. Son saniyesine kadar hala böyle katılabileceğiniz ralliler var ve hızlı hızlı katılıyorsunuz. Bir ralliye katıldığınız örnek veriyorum geri dönüyor. O sırada 1 dakika kalan boş olan ralliler var. Onlara giriyorsunuz. 1 dakika sonra vuruyor. Tekrardan ralliye girebiliyorsunuz. Yani buradaki amaç şu. Bir ralli sirkülasyonu oluşturmak. Sürekli bir seferberlik sirkülasyonu var ve sizden istediğimiz şey o sirkülasyonun içerisinde çok fazla hasar atmanız. Bunu yapmanın taktiği buradan işliyor. Bence bunu bir değerlendirin. Eğer taktiği beğendiyseniz ittifakınızı denedikten sonra ittifakınıza bunu anlatın, gösterin. Siz de hasarları kendiniz görüyorsunuz videoda. Gerçekten artıyor daha öncesine dair. Bence denedikten sonra memnun kalacaksınız. Sizler ayı avında hangi taktikleri kullanıyorsunuz? Ayı avı sizin için nasıl ilerliyor? Bu taktiği nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım ballarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunu kesinlikle ve kesinlikle denemelisiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere.